Merhaba, KN Master KN 4000 interkom aldım. Kutudan interkom çıkıyor. Yapıştırarak tutturmak isterseniz kaska onun aparatı çıkıyor. Kıskaçla tutturmak isterseniz bu çıkıyor. Bu vidalar için alien ve vida. Yedek ne için bu? Yuvarlak. Hoparlörleri interkom bu kasktan söküp de başka bir kaska takmak isterseniz yedek, yapışkan ve cırt cırt. Çene açılır kask kullanıyorsanız onun için mikrofon. Benim kaskım LS2 Challenger. Çene açılır değil. Onun için sabit mikrofon kullanacağım. İki hoparlör. Kaskın bir tarafında interkom olduğu için mesafesine göre birinin kablosu uzun, bir kablosu kısa. Mikrofon da tam ortada kalıyor. Kablonun interkoma giriş kısmı 4 pinli TRS mi diyorduk bunlara? Kulaklık jackı gibi yani. Bu böyle daha iyi olmuş. Döner. Interkom'un şarj girişi alt tarafında. Düğmeler biraz düz ama ben interkom cihazında çok alengirli, yuvarlak falan şey istemedim. Güneşin altında sonuçta hem su alma riski artar hem güneşten, yağmurdan yıpranma ihtimali artar. Onun için kask üzerindeki şey ne kadar düz benim için o kadar iyi. Sesi bir kez ayarlarım, bir daha oynamam gerekmez diye düşündüm. Gelelim kaskıma. Kaskın içinde hoparlör yeri, mikrofon yeri var zaten. LS2 Challenger'ın bu yan tarafları kolayca çıkıyor. Acil durumda bir sağlık sorununda sökmek, kaskı kolay çıkarmak için böyle kullanılıyor, yapılmış. Hem de interkom montajı için. Çektiğiniz zaman içinde iki tane çıt çıtı var sadece. Onları da ayırınca sağ sol pedler geliyor. Şu da kulaklığın, hoparlörün üzerine gelecek. Yanak pedleri çektim mi kolayca geldi. Bu da diğer taraf. Hoparlör yapıştırılacak kısımlar sağda solda yuvarlak olarak belirtilmiş. Mikrofon yapıştırılacak yerde. Mikrofon içinde kablo yerini bile hazırlamışlar. Şu çene kısmını da çıkartayım. Rüzgarlı. Mikrofon kablosu kanalı içinde burayı ayırmışlar. Mikrofonu da şuraya yapıştıracağız. Oraya da mikrofon simgesi koymuşlar. Intercom da solda olacak ama LS2 Challenger'da sol tarafta bir de güneş vizörünün açma kapama sürgüsü var. Intercom bunun sağına mı soluna mı neresine koyacağız bakalım. Intercom'u çırt çırtından çıkarınca direkt böyle görünecek sadece kaskta.
Hoparlör kasktaki hoparlör yerine tam oturuyor. Kablo için de kanal yapılmış zaten. Direkt yapıştıralım kolayca. Hoparlörler ve mikrofonlar etiketleri cırt cırtlı olduğu için istediğiniz zaman temizlik zamanı ya da başka bir durumda kasktan sökebilirsiniz ya da yerini değiştirmek istediğiniz zaman. Ayrıca mikrofonun bir de konnektörü var. Oradan da bağlantısı çıkarılabilir. Kabloları yapıştıracağım ortalıkta boş gezmesin diye. Kaskın tam burasında incecik bir plastik var. Ben o plastiği keseceğim. Böylece içeri şöyle rahatça girecek ama orada da bir handikap. O kestiğim yer sivrildiği için kabloyu kesmesin diye oraya da makaron koyacağım. Challenger kaskta tam intercom'un iç tarafına gelen bir boş bölge var. Kibrit kutusu kadar. Kablonun fazlasını oraya toplayayım. DC fix'i bant olarak kullanacağım. Banttan daha iyi yapışıyor diye. Hem de iz bırakmaz. Uzaktaki hoparlör döşendi, tamam. Yakındaki hoparlörün hemen yanında kalıyor o kabloların fazlası için yapılmış olan boşluk. Şimdi yapacağımız şey mikrofonun fazlasını yapıştırmak. Ona da mikrofon tarafından başlayacağım şuradan.
Tamamdır bu iş. Şimdi kapatalım. Her şeyi döşedim güzelce. Budur. Buraya makaron geçireceğim ben. Boyu boyunca. Hem ısıtınca şeklini alacak oranın, düzgün duracak. Hem de güneşten koruyacak. Abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.